Halim Şivecan, Çölyak Organik Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Derneğimiz 2016 yılında Mart ayında kuruldu ama tabii ki bu kuruluş aşamasına kadar gelen bir sürecimiz var. Kızımız Duru Şivecan çölyak tanısını aldığında 2015 yılıydı. Biz tabii ki çölyak tanısını aldıktan sonraki süreçte çölyağın ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece doktor dedi ki çölyaksınız ve bundan sonra ömür boyu glutensiz beslenmeniz gerekiyor. Çölyak olup da glutensiz ürünlere ulaşamayan bir sürü çocuk var. Bununla ilgili bir dedik ki sivil toplum kuruluşu oluşturalım. Ve ben Brüksel'e gitmiştim. Kamu STK ve medya projesiydi. Orada da şunu gördüm. Haklarınızı sivil toplum örgütleriyle alabiliyorsunuz. Bunu gördükten sonra Manisa'da da biz bir Çölyak Derneği kuralım istedik. Dedik ki hani beraber bir yürüyeceğimiz bir sivil toplum kuruluşu, ortak hareket edebileceğimiz, haklarımızı savunabileceğimiz bir dernek kuralım mı? Manisa'da ulaştığımız tüm çölyaklar buna çok büyük bir sevinçle karşılık verdiler. Projemiz Sivil Düşün AB programından desteklenmişti. Aralık ayı 2016 yılında başladı projemiz. Aslında bir haftalık süren bir eğitim süreciydi, savunuculuk eğitimi. Sürecin devam etmesiyle 2 sene süren bir proje oldu. Projemizin amacı aslında Türkiye'de yeni bir kavram olan savunuculuk eğitimi üzerine kurgulanmıştı. Bizim amacımız Türkiye'deki değişik illerde kurulmuş olan çölyak derneklerini bir araya getirip savunuculuk eğitimi alarak örgütlenme kabiliyetini arttırıp ortak hareket edebilme içgüdüsünü oluşturmaktı. Çölyaklı çocukların özellikle ve yetişkinlerin önündeki glutensiz beslenme ömürlerinin daha verimli, daha kaliteli, daha yaşanabilir bir hale getirmek için kanun değişikliğine gidilmesini sağlamak. Projemiz ilk başladığında bütün dernek başkanlarını biz Manisa'ya çağırdık ve burada savunuculuk eğitimi aldık. İlk etapta 2 karar çıktı. Birincisi kanun değişikliği için meclise gitmek ve burada çalışma yapmak. İkincisi de Türkiye'nin 7 bölgesinde tüm Türkiye'yi temsil eden glutensiz fırınların kurulması ile ilgili çalışmalar yapmaktı. Ve bununla ilgili stratejik plan oluşturduk. Mevzuatın ne olduğunu, Avrupa Birliği'nin uyguladığı mevzuatın, dünyadaki iyi örneklerin karşılaştırılmasını kendi içerimizde dernekler olarak görev paylaşımında bulunduk. Türkiye'de yaklaşık 2016 yılında 23 dernek vardı, Çölyak Derneği. Bunun 18'i Manisa'ya geldi. 2 de platform temsilcisi geldi. Antalya'da ise özel sektörü de işin içerisine aldık. Çünkü glutensiz ürünlerin çok pahalı olması ve üretimi çok çeşitliliğin az olmasından kaynaklı bir beslenme yetersizliğimiz vardı. Ve Antalya'daki toplantıda da onların sorunlarını dinledik. Tekrar bütün dernekler olarak yaptığımız çalışmaları tekrardan gözden geçirip Mart ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek orada Çölyak Araştırma Komisyonu kurulmasını sağlamaktı amacımız. Projemizin katkı sağladığı hedef grubu aslında çölyaklılar olarak düşünülebilir ama şöyle baktığınızda Türkiye'de o zamandan bu zamana kadarki farkındalıkla beraber glutensiz beslenenler diye bunu daha genele yayabiliriz. Sadece çölyaklılar değil, Türkiye'de çok büyük bir glutensiz beslenen bir hedef grubu da var. Projemizin çıktılarından önemli kısım aslında bir farkındalık yaratılmasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğimizde 6 dernek olarak bizim amacımız orada kanun değişikliği için bir çölyak araştırma komisyonu kurulmasıydı. Çünkü kanun değişikliğinin altyapısının oluşması gerekiyordu. Çölyak araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili tüm parti temsilcilerini tek tek ziyaret ettik. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu, glutensiz beslenmenin çok zor olduğunu anlattık. Ve bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çölyak Araştırma Komisyonu kurulması ile ilgili önerge verildi. Türkiye'de bir ilktir. 4 partinin de ortaklaşa imzaladığı sosyal anlamdaki tek komisyondur. Bu aslında sivil toplum hareketinin yerelden başlayıp karar verme mekanizması olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılık görmesiydi. Türkiye'de çölyak adına bir milat oluştu. Meclisten önce ve meclisten sonraki süreç. Bir Sağlık Bakanlığı çalıştay yaptı. Firmalar çölyakların farkına vardı. Glutensiz beslenenlerin farkına vardı. Şu an birçok üniversite glutensiz menü çıkartıyor. Marketlerde glutensiz ürünlerimiz var. Birçok firma glutensiz ürün çıkarmaya başladı. Bunlar tabii bizim kazançlarımız. 23 dernek vardı Türkiye'de. Ama şu an yaklaşık 45 dernek var. Yaklaşık 2 katına çıkan bir sivil toplum örgütlenmesi var. Bu da sürdürülebilir anlamında yerelde daha çok dernek kurulması ve örgütlenmesiyle çölyakların hayatlarını kolaylaştırma anlamında bir örnek olabilir.